Sıkı çalışma ve hırs Alexis Sanchez'in Şili'nin kuzeyinde yer alan tozlu ve kirlenmiş çöl bölgesi Tocopilla'dan kaçmasına yardımcı oldu. Yalın ayak sokaklarda top oynarken, bir gün üst düzey futbol oynayacağını biliyordu. Sanchez babasını çok hatırlamazken, annesi temizlikçi ve balıkçı olarak iki işte çalışıyordu. Kendisi de eve para götürebilmek için çocukken araba yıkamacıda çalışıyordu. İlk profesyonel maçına 16 yaşında çıkan ve Udinese, Barcelona, Arsenal ile Manchester United formalarını giyerek hayatını güvence altına alan Alexis Sanchez, geçmişini unutmayarak Tocopilla'daki çocuklara top ve ayakkabılar tedarik ediyor. Ayrıca onların oynamaları için de bir sahanın yapımına yardımcı oluyor. Sadio Mane, Senegal'deki küçüklüğünde oldukça sıkışık bir evi 9 kişiyle birden paylaşmak zorunda kaldı ve onlardan hiçbiri, Mane'nin futbolcu olacağına inanmıyordu. Futbol oynama isteği yüzünden Mane, bir aile dostundan borç para aldı ve böylece başkent Dakar'a gitti. 10 gün boyunca ailesinden kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Ta ki aile dostu söyleyene kadar. Mane eve geri getirildi ve ailesi, okulunu bitirmesi halinde futbol oynamasına izin verdi. Şimdi kendisi Afrika'nın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Obsesif-kompulsif bozukluk, kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceleri, hisleri, takıntıları, fikirleri ya da bir davranışı yapmaya sürükleyen bir rahatsızlık. İngiltere milli takımının eski kaptanı David Beckham, 2006 Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce küçüklüğünden beri bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Real Madrid'deki takım arkadaşlarından bunu saklayabildiyse de, Manchester United'daki takım arkadaşları kendisiyle çok fazla dalga geçti. Beckham her zaman bu durumu kontrol altına almayı başardı ve durumunu iyileştirdi. Amcası ve halası tarafından evlat edinen Carlos Tevez, Buenos Aires'in oldukça tehlikeli bir bölgesi olan Fuerte Apache bölgesinde, şiddetin ve şutun tavan yaptığı bir bölgede büyüdü. Çocukken, kaynar suyun üzerine boşalmasından dolayı 2 ayda hastanede kaldı. Boynundaki ve göğsündeki yanıkların ve çiziklerin bugüne kadar gelmesindeki sebep de bu. Profesyonel futbolculuğundan itibaren Tevez 5 farklı ülkede, 3 ayrı kıtada, 8 lig şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi ve Libertadores Kupası kazandı. Chelsea forması altında Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu görmüş olan ve ayrıca Nijerya ile de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Victor Moses'ın hayatı henüz 11 yaşındayken, anne babasının öldürülmesi ile altüst oldu. Yetim bir sığınmacı olarak İngiltere'ye geldi. Yaşadığı trajik duruma rağmen, okulda tanıştığı futbol ve buradaki yeteneği Crystal Palace tarafından seçilmesine neden oldu. Ayrıca 14 yaşındayken bir sezonda 50 gol atınca milli takım yetkililerinin de dikkat çekti. 2012'de Chelsea'ye transfer olmadan önce 2010'da Wigan Athletic forması giyen Moses, Antonio Conte'nin gelmesiyle de düzenli forma giymeye başladı. Genç Ronaldinho Brezilya'nın en fakir mahalleler tarafından çevrelenen bölgesi olan Porto Alegre'de büyüdü. Ağabeyinin Grêmio'ya imza atmasıyla nispeten daha iyi bir bölgeye yerleşti. Ancak trajedi bununla sınırlı değildi. Babası, Ronaldinho henüz 8 yaşındayken bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisini futbola veren Ronaldinho, Grêmio, Paris Saint-Germain ve Barcelona formalarını giydi. Sambacıyı bir dünya yıldızı haline getiren yer de Camp Nou oldu.
Kariyeri boyunca Kaka, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or gibi ulaşılması güç başarılar elde etti ancak birçoğumuz Kaka'nın henüz 18 yaşındayken Eylül 2000'de bir havuz kazasından mucizevi şekilde kurtulduğunu bilmeyiz. O dönem São Paulo'da geleceğin en iyi futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı, bir daha yürüyememe tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tanrı'ya her seferinde şükreden Kaka, bu olaydan sadece 2 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı başardı. Kaka, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan önce Ballon d'Or'u kazanan son oyuncu. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in en fakir halkın yaşadığı alanlardan biri olan Madeira adasından 12 yaşındayken ayrıldı ve Lizbon'a gitti. Tabii ki aklında sadece futbol oynamak vardı. Geleceğin yıldızı için işler çok da kolay değildi zira öğretmenine sandalye attığı gerekçesiyle okuldan atıldı. Ayrıca kalp ritmi bozukluğundan dolayı kariyeri başlamadan ameliyat oldu. 18 yaşına geldiğinde Manchester United tarafından transfer edildi ve şimdi Real Madrid'in efsanesi. Her zaman küçük bir çocuk olan Lionel Messi'ye 10 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği teşhisi kondu ve bu hastalığın tedavi süreci oldukça pahalıydı. Ailesinin karşılayamayacağı bu miktarı, o zamanki takımı Newell's Old Boy karşılaşacaktı ama sözlerinde durmadılar. Buenos Aires'in güçlü takımlarından River Plate, Messi'yi istedi ama tedavi masraflarını onlar da ödeyemedi. Barcelona'ya gidip şansını denemek en iyi seçenekti. Şu anda Camp Nou'da kazandığı başarılar inanılmaz ve kulüp yatırımı henüz 13 yaşındayken yaptı. Lionel Messi ilk sözleşmesini bir mendile imza atarak yaptı ve tüm aile İspanya'ya göç etti. Sonrasını biliyorsunuz, tarih yazdı. Modric Hırvatistan bağımsızlık savaşı içinde büyüdü. Futbolla olan savaş mücadelesini küçük yaşlarda başlatan Hırvat yıldız babasını 5 yaşındayken kaybetti. Yıldız oyuncu mülteci kamplarında büyüdü. Futbolla da o dönem tanıştı. Mülteci kampında oynadığı futbolla kendisini geliştiren Modric bugünlere gelmeyi başardı. Frank Ribery de zor bir çocukluk dönemi geçirdi. 2 yaşındayken ciddi bir trafik kazası geçiren ünlü futbolcu arabanın camından fırladı. Ribery, yüzündeki izleri hiçbir zaman saklamadı.